Merhaba örgü severler. Pembe Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere erkek bebekleriniz için yapabileceğiniz çok şık bir yakasız ata yeleği çalışması anlatacağım. Yeleğime ön parçamızdan yuvarlak bir hatla başlayacağız. Daha sonrasında yine haroşa ile başladığımız haroşalarımızı devam ettireceğiz ve Selanik bir önde hat yürüteceğiz. Kol altına kadar yürüttüğümüz bu hattı daha sonra kol altında da kesimlerle ve ön kısmındaki kesimlerle beraber devam ettireceğiz. Yeleğim 2 ön parça, 1 arka parçadan oluşmakta. Toplamda yeleğimde 4 adet metal düğme kullandım. İplik olarak da Lamia Baby Boom markasını kullandım. Sizler bu ipe denk gelebilecek Kartopu Baby One, Lakuelit, Alide Baby Best gibi ipleri kullanabilirsiniz. 100 gram 250 metre ölçüsünde %100 akrilik ve antipilik özellikle bir iplik. Renk numarası da 25-33. Eğer ayrı renkle örmek istiyorsanız kiremit rengiyle ben ördüm. Genişlik olarak 31 santim ve boy olarak 36 santim oldu çalışmamız. Bu şekilde de 1-2 yaş arası bebekleriniz için gayet uygun bir ölçü. Bu ipten 1,5 yumak ip kullanarak yeleğimi tamamladım. 4 numara şiş kullandım. Sizler elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre tamamlayabilirsiniz. İstediğiniz numarayla yapabilirsiniz. 3,5 ya da 4 numarayla yapılabilecek bir iplik. Yeleğim için söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer videolarımdan hemen haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini de açmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak bu güzel yeleğimizin yapımına ön parçamızdan başlayalım. Yeleğimize düğme iliğimizi yaptığımız taraftan 41 ilmek ile başladım ve bir sıra düz sıra örüp tamamladım ve bir diş haroşa elde ettim. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Ön yüzümüzde ilk 15 ilmeğimi haroşa ilmek olarak örüyorum. Üç, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 ilmeğimi ördüm. Sonrasında ortada 11 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmeğimizi daha ördük. Şimdi bu tarafta da 15 ilmek kalmış olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 ilmeğimiz de bu tarafta kaldı. Diğer tarafta da 15 ilmeğimiz kaldığında geri dönüyoruz. İpimizi diğer tarafa alıyoruz. Ve kenardaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimizi ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 11 ilmek ördük ters taraftan. Yine bu noktaya geldik. 15 ilmeğimiz burada kaldı. Tekrar ön yüze dönüyoruz. İpimizi diğer tarafa atıyoruz. Ve 11 ilmeğimizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Daha sonrasında kenarda bıraktığımız 15 ilmeğin 2 ilmeğini 11 ilmeğe katıyorum. Geri dönüyorum. Ortadaki ilmeklerim 13 ilmek oldu. Sonrasında ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 13 ilmeğimi bu sefer örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burada bir ayrıklık oluşuyor zaten. Buradaki ilmeklerimizden, kenarda kalan ilmeğimizden 2 tane alıyoruz. Ortaya katıyoruz. Orta bölümümüz 15 ilmek oldu. Tekrar döndük. İpimizi diğer tarafa aldık. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İlmeklerimizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 ilmeği ortaya alıyoruz. Geri dönüyoruz. İpimizi yine diğer tarafa alıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 ilmeğimizi ördük. 2 ilmek ortaya kattık. 19 oldu. Tekrar döndük. İpimizi diğer tarafa aldık. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Oradaki kenardaki ilmeklerimizi biraz sıkı tutarsanız bir delik oluşmayacaktır. Yine ilmeklerimizi örüyoruz. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 2 ördüm. 21. Döndüm. Diğer tarafa aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 2 ilmek aldım ortaya. Tekrar dönüyorum. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Her defasında kenar bölümlerden ortaya 2'şer ilmek katıyorum. Örüyoruz. Haroşa olarak örüyoruz örgümüzü. Yine geldik o ayrık olan yere. Şurada ördükten sonra bir ayrık bölümümüz oluşuyor. Yine kenardan 2 ilmeğimizi alıp dönüyoruz. Diğer tarafa tekrar oraya kadar örüp tekrar oradan da 2 ilmek alıyoruz. İleri doğru
haroşa ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Buradan da yine 2 ilmek alıp geri dönüyoruz. İpimizi diğer tarafa aldık. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ve devam ediyoruz. İlmeklerimizi haroşa olarak ortadaki ilmeklerimizi örüyoruz. Yine ayrık olan bölüme geliyoruz. 2, 4, 6. Şu an 7 ilmek kaldı kenarlarda. 3 ilmek kalana kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Üç ilmek kalana kadar hem sağdan hem soldan ilmeklerimizi orta bölüme katarak ilerledik. Gördüğünüz gibi dip tarafta yuvarlak bir çalışma yapmış olduk. Şimdi her iki tarafta 3 ilmeğimiz kaldı. Hem sağda hem sol tarafta. İlmeklerimizi yine haroşa ilmek olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Sonda 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Sonda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimi örüp tamamladım. 3 ilmeğimin bu sefer bir tanesini katıyorum ortaya. Tekrar yine dönüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıp haroşa örgü olarak örgüme devam ediyorum. Sonda 3 ilmeğimiz kalmıştı. Burada şimdi bir ilmek aldığımız için buradaki ilmek sayımız 2'ye düştü. Tekrar son 3 ilmek kalana kadar örgümüzün arka yüzünden ilmeklerimizi örmeye devam edelim. Şimdi orada da göstereyim size. Bu işlemi hem ön iki parçamızda hem arka parçamızda uygulayacağız. Şimdi son 3 ilmeğimiz kaldı. Bir ilmeği yine orta bölüme kattık. Tekrar döndük. Bu şekilde ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Yine ön yüze gelip karşı tarafa kadar örüyoruz. Buradan bir ilmek alıyoruz. Burada bir ilmek kalıyor. Tekrar buraya geliyoruz. Buradan alıyoruz. Burada bir ilmek kalıyor. Tekrar burada geriye kalan ilmeklerimizin tamamını örüp karşıya geçiyoruz. Ve tekrar bu tarafa gelip bütün ilmeklerimizi örmüş oluyoruz. Şimdi birer ilmek daha alalım. Sondaki ilmeklerimizi nasıl ördüğümü tekrar sizlere göstermek istiyorum. Her iki kenarda birer ilmeğimiz kalmış oldu. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde yine bir ilmeğimiz aldık, döndük ve burada da bir ilmeğimiz kaldı. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Ve sonda bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Son
son bir ilmeğimi de orta bölüme katarak tamamlamış olacağım. İlmeklerimi örelim. Son bir ilmeğimiz kaldı. Son bir ilmeğimizi de örerek tamamlayalım. Daha sonra örgümüzün ters yüzüne gelelim. Arka yüzünde yine diğer tarafta bir ilmeğimiz kalmış oluyor. Onun için 41 ilmeğimizi burada örüp sıramızı tamamlayıp bu yuvarlak hattımızı bitirmiş oluyoruz. Artık 41 ilmeğimiz üzerinden örneğimizi kuracağız. Bu bizim ilikli tarafımız. İliklerimizi açacağız. İlmeklerimizin tamamını haroşa örgü olarak örgümüzün arka yüzünde tamamlıyoruz. Bir ilmeğimi ördüm. Şöyle göstereyim, hemen yuvarlak hattımızda bu şekilde oluştu. Ön yüzümüze geldik. Ön yüzümüzde şimdi ilmeklerimizi haroşa örgü olarak devam ediyorum örmeye. Sonda 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. Şöyle ilmeklerimizi 8 ilmek kalana kadar haroşa örgüyle örelim. Hemen bakalım. 2, 4, 6, 8. 2 daha örelim. 8 ilmeğimiz kaldı. Şimdi ilikli tarafımızı yapacağımız için burada bir pat oluşturacağız ve bir selanik örneği yapacağız. Şimdi burada bir ilmeğimizi 8 ilmek kala bir ilmeğimizi ters örüyoruz ön yüzde. Daha sonra 7 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. Daha sonrasında tekrar arka yüze geliyoruz. Arka yüzde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimizi haroşa örgü olarak ördüm. Ve şimdi burada şu ters olarak yaptığım ilmeği bu tarafta düz görünüyor. İlmeğimize şuradan değil şu dip taraftan bir alttan batıyoruz. Örüyoruz. Çıkartıyoruz. Daha sonra ilmeklerimizi haroşa olarak tamamlıyoruz. İlmeklerimizi arka yüzden haroşa örgü olarak örüp tamamladım. Tekrar ön yüzdeki ilmeklerimi de yine haroşa örgü olarak örüyorum ve 8 ilmek kalana kadar 2, 4, 6, 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa örgü olarak ördüm. Daha sonra ipimi kendi tarafıma alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum ve sonrasında 7 ilmek haroşayla örgümüzü düz yüzünden tamamlıyoruz. Örgümün ters tarafını çevirdiğimde ilk ilik kısmını açacağız. İlk 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Daha sonra bir ilmek doluyorum, arttırıyorum ya da boşaltıyorum. Hangi şekilde söz ediyorsanız. Daha sonra 2 ilmeğimi birden kesiyorum. Sonrasında 2 ilmek daha örüp
Selanik'in olduğu bölüme geliyorum. Gördüğünüz gibi hattımız da çıkmaya başladı. Şimdi normalde örgümüzü şuradan yapmamız gerekiyor, düz örgümüzü. Selanik örgümüzde bir alttaki yerden batıyoruz ve ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Bu şekilde geri kalan ilmeklerimizi haroşa örgü olarak örüp tamamlıyorum. Selanik örgümüzü devam ettiriyoruz. 7 ilmek haroşamızı da örüyoruz sabit olan. Selanik örgümüz için ön yüzden ters, arka yüzden de bir önceki yuvaya batarak Selanik örgümüzü tamamlıyoruz. İlk iliğimizi açtık. Daha sonra 9 diş haroşa sırası daha örüyoruz. Sonrasında yine arka yüzden 10. diş haroşa sıramızı yaparken iliklerimizi bu şekilde açıyoruz. Örgümüze bu söylediğim şekilde devam edelim. İlk düğme iliğinden sonra toplamda 3 adet düğme iliği açmış oldum ve düğme iliklerimin arası 9 diş haroşa sırası. En sondaki 3. düğme iliğini açtıktan sonra 8 diş haroşa sırası daha ördüm ve kol altına geldim. Şimdi kol altında bir Selanik hat yürüteceğiz. 2 ilmeğimi örüyorum haroşa olarak. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi düz bir şekilde örüp sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Diğer tarafta Selanik hattımızı, yaka kısmındaki Selanik hattımızı yine yürütmeye devam ediyoruz. Kol altında kesim yapmadan önce Selanik hattımızı oluşturuyoruz. Yaka bölümündeki ters ilmeğimizi de örüyoruz. Sonrasında ilmeklerimizi haroşa olarak 7 ilmeğimizi tamamlıyoruz. Sıramızın arka bölümüne geliyoruz. İlk 7 ilmeğimi haroşa, bir ilmeğimi de Selanik örüyorum. 3. düğme iliğinden sonra 9. haroşa sıramız. Dibine batıyorum. Diğer ilmeklerimi de son 3 ilmek kalana kadar haroşa örüyorum. Son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Sondaki ilmeğimin dibine batarak burada da bir Selanik hattı oluşturdum. Şimdi ön yüze geldiğimde kol altında kesim çalışmaları yapacağız. İlk 4 adet ilmeğimizi döne döne keseceğiz. İlk 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 3. ilmeğimi. 4. ve 5. ilmeğimi de ters olarak kesiyorum. Daha sonra diğer tarafa dönüyorum. İlmeğimi düz örüyorum. İlmeğimi örmeden alıyorum düz bir şekilde. Daha sonra dibine batıyorum.
Selanik attığı için 2 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Tekrar ön yüze geliyorum. Ön yüzde ilk 2 ilmeğimi yine haroşa, 3. ilmeğim ters, 4. ve 5. ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Bu bizim ikinci kesimimiz. Tekrar dönüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi Selanik olarak dibine batıyorum. 2 ilmek daha haroşa ilmeğimi örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimi örüyorum. Haroşa olarak 3. ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasında ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Tekrar dönüyorum. İlmeğimi örmeden alıyorum ve Selanik için dibine batıyorum ve 2 ilmek haroşamı örüyorum. Tekrar ön yüze geliyorum. Ön yüzde 4. kesim çalışmamızı yapıyoruz. İlk 2 ilmeğimiz haroşa, 3. ilmeğimiz ters, 4. ve 5. ilmeğimiz ters bir şekilde kesiyoruz. 2 ilmeğimizi birden alıyoruz. Tekrar arka yüze geliyoruz. Burada ilerliyoruz. 4. kesim çalışmamızı yaptıktan sonra ipimizi diğer tarafa alıp yani 3 kere dönüp kesiyoruz. 4. kesim çalışmamızı yaptıktan sonra artık dönmüyoruz. Diğer tarafa doğru ilmeklerimizi ilerletiyoruz. Haroşa olarak örüyoruz. Son 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Bir ters ilmek ve 7 ilmek haroşamı da örüp sıramı tamamlıyorum. Şuraya bir sayalım bakalım düğme iliğimiz gelmiş mi? 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi bir 4. düğme iliğimizi de bu sırada açacağız. İlk 3 ilmeğimi örüyorum. Haroşa olarak 1 ilmek doluyorum. 2 ilmeği birden kesiyorum. Daha sonra yine ilmeklerimi haroşa, Selanik ilmeğimi dibine batarak sıra sonuna kadar bu şekilde örerek devam ediyorum. Kol altındaki kesimlerimizi 4 kez olmak üzere yaptık. Şimdi yine ön yüze geldik. Ön yüzde kenardaki 2 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyorum. 3. ilmeğimizi ters örüyoruz. Ve 4. ve 5. ilmeğimizi yine kesiyoruz. Ters bir şekilde kesiyoruz. İpimizi diğer tarafa alıp ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Son 8 ilmek kalana kadar son 8 ilmek kalınca ilmeğimizi ters örüyoruz. 7 ilmeğimizi de haroşa olarak örüp tamamlıyoruz. Düğme iliğimizin olduğu yer. Arka sıraya geçiyoruz.
Arka sırada ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum ilk 7 ilmeğimi. Selanik ilmeğimi yine Selanik olarak dipten batarak örüyorum. Sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. 5. kesim çalışmamızı yaptık. Son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 3 ilmeğimde Selanik örgümü örüp 2 ilmeğimi örerek bitiriyorum. Ön tarafa geliyorum. Ön tarafta ilk 2 ilmeğimi yine örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. 4. ve 5. ilmeğimizi ters olarak kesiyoruz. Ve yine aynı şekilde ilmeklerimizi haroşa olarak örüp son 7 ilmek kalana kadar 8 ilmek kalana kadar örüyoruz. Buradaki ilmeğimizi Selanik yapıyoruz. Yine arka tarafı da örüp sıramızı yine ön yüze geliyoruz. Ön yüze geldik ve 7. kez kesim çalışması kol altından yapıyoruz. İlk 2 ilmeğimi ördüm. 3. ilmeğimi ters örüyorum. 4. ve 5. ilmeğimi yine ters olarak kesiyorum. Daha sonra ilmeklerimi yine aynı şekilde haroşa örüyorum. Son 8 ilmek kalana kadar. Son 8 ilmek kalınca ilmeğimizi ters örüyoruz. 7 ilmek haroşamızı örüp tamamlıyoruz. Sonrasında arka yüze geçiyoruz. 7 ilmeğimiz haroşa, 1 ilmeğimiz Selanik. Sıra sonuna kadar da ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örerek tamamlıyoruz. Kol altında da yine Selanik çalışmamızı yapıyoruz. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geliyoruz. Yedinci ve son kez kesim çalışmamızı yapıp tamamladık. Düğme iliğimizden sonra 3 diş haroşa örmüş olduk. Şimdi herhangi bir kesim çalışması yapmadan ilmeklerimizi 2 ilmek haroşa, 1 ilmek ters ve ilmeklerimizi haroşa olarak son 8 ilmek kalana kadar örüp 1 ilmeğimizi ters, sonrasındaki sabit olan 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüp tamamlıyoruz. Şimdi yakada bir kesim çalışması yapacağız. Bu işlemimizi ters taraftan yapacağız. Son 8 ilmek kala ilmeğimiz ters ve 7 ilmeğimizi örüyoruz. Arka yüze geliyoruz. Şimdi arka yüzde de şu kenarda 2 ilmekten sonra bir Selanik çalışması yapmıştık. Şimdi burada da 2 ilmek Selanik çalışmasından sonra 2 ilmek kalana kadar kesim çalışmamızı yapacağız. Kenarda 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Şu ortasından geçiriyoruz ve kesiyoruz. Daha sonra sağdaki ilmeğimizi sola tekrar geçirip tekrar şu şekilde kesiyoruz. Tekrar bu şekilde 5 ilmek kesmiş olduk. Burada zaten 7 ilmek haroşamız vardı ve kestikten sonra 2 ilmek haroşamız kaldı. Sonrasında 1 ilmek daha haroşamızı örüp Selanik
örgümüzü için dibinden batıyoruz ilmeğin içinden. Sonrasında 2 ilmeğimizi bir yaka kısmına kesim çalışması yapmak için ortasından geçirerek kesim çalışmamızı yapıyoruz ve kol altına doğru ilerliyoruz. Kol altında da son 3 ilmek kala yine Selanik çalışmamızı yapıyoruz. Artık kol altında herhangi bir kesim çalışmamızı yapmıyoruz. Şimdi yaka kesiminde çalışma yapacağız. Yaka için kesim çalışmaları yapacağız. Tekrar ön yüzümüze geldik. 2 ilmeğimizi ördük. Bir ters ilmek ve haraşo ilmek olarak devam ediyoruz. Şimdi artık son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi haraşo ilmek olarak örüp tamamlayalım. Son 3 ilmek kalana kadar ilmeğimizi ters öreceğiz. 3. ilmeğimizi. Buradaki ilmeğimizi ters örüyoruz. 2 ilmeğimizi haraşo örüyoruz. Arka yüze geldik. 2 ilmek haraşo. Bir ilmeğin dibine batıyoruz. Ve tekrar Selanik'in yanındaki 2 ilmeği birden iç kısmından geçirerek kesim çalışması yapıyoruz. Bu şekilde yaka kısmı için kesim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son 3 ilmeğimiz kaldı. Yine Selanik çalışmamızı yapıp 2 ilmek haraşayla bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde kesim çalışmalarımızı yaka kısmında şöyle yukarı doğru kesim çalışmalarımızı istediğimiz noktaya gelene kadar yapalım. Yeleğimizin düğmeli olan kısmını bitirdim ve yaka kesiminde 17 ilmek kalana kadar ilmeklerimi kestim. Gördüğünüz gibi 17 ilmek kalana kadar ilmeklerimi kestim. 17 ilmek kaldıktan sonra toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 diş haraşo sırası ilmeklerimi yönlerine göre ayrıca Selanik modelimizi de arkadan yaparak devam ettirdim. Daha sonra bu örgümüzü kaldırıyoruz. Çünkü ön ve arka parçaları örerek karşılıklı olarak birbirine dikeceğiz. O yüzden burayı böyle bir ilmek tutucuda da bekletebilirsiniz. Ayrıca şişte de durabilir. Şimdi ben diğer ön kısım için bir hazırlık yaptım. Şimdi hemen onu göstereyim. Yine aynı biz bu yelekleri örerken malum 4-5 gün bazen bir haftada örüyoruz. Bu sürede grip oldum. Ama videoyu da çekmek zorunda olduğum için sesim için kusura bakmayın. Kısa sürede sesimin düzelmesi dileğiyle. Şimdi 41 ilmekle yine başladım. Ortaya 11 ilmek bıraktım. Daha sonra kenarlardan 2'şer ilmek ala ala devam ettirdim. Aynı diğer parçada olduğu gibi bu parçada da aynı işlemi yapıyoruz. Daha sonrasında ilmeklerimizi kenarlardan alma işlemimizi bitirdikten sonra ön yüze geliyoruz. Ön yüzde burası bizim iliksiz tarafımız olacağı için yakamız da bu bölüme geleceği için burada ilk başta 7 ilmekten sonra Selanik'imizi yapacağız. Bu şişte de burada bir şey oluyor. Şimdi ilk 7 ilmeğimi örüyorum. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Bir ters ilmek örüyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi yine haroşa örgü olarak örmeye devam ediyorum. Yine burada da Selanik örgümüzü ilerleteceğiz. Diğer örgümüzde düğme iliklerimizi açmıştık. Bu örgümüzde düğme iliği açmayacağız. Sırayla ilmeklerimizi örüp devam ettireceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa ilmek olarak örüyorum. Daha sonra arka yüze geçiyorum. Yine arka yüzde de son 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. Bu işlemimizi bu şekilde kol altının kesim noktasına gelene kadar öreceğiz. Bakalım kaç ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz kaldı. 8. ilmeğimizin Selanik örneğimizi yapmak için dibine batıyorduk. Daha sonra 7 ilmeğimizi örüyorduk. Yeleğimizin iliksiz kısmını da bu şekilde 7 ilmek ördükten sonra yapıyoruz. Yine burada da aynı 7 ilmek örüyoruz. Bir ters ilmekle devam ediyoruz. 2, 4, 5, 6, 7, bir ters ilmek. Bu şekilde örgümüzü devam ettirelim. Kol altı kısmına kadar. Kol altına kadar şu ipin olduğu haroşa çizgisinden itibaren toplamda 32 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi orada da bir Selanik hattı oluşturacağız. Diğer tarafta olduğu gibi 7 ilmeğimizi yine örüyoruz. Bir ters ilmek ve son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Son 3 ilmek kalınca ilmeğimi ters olarak örüyorum ve 2 ilmek daha haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzüme geçiyorum. Arka yüzde ilk 2 ilmeğimi haroşa, daha sonra ilmeğimin dibine batarak Selanik yapıyorum ve yine son 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Daha sonra Selanik'imizi de yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Böylelikle kol altındaki Selanik çizgimizi oluşturmuş
oluyoruz. Selanik yapıyoruz dibine batıp 7 ilmek haroşamızı da örüp örgümüzün arka yüzündeki ilmeklerimizi sıra sonuna kadar tamamlamış oluyoruz. Tekrar ön yüze geliyorum. Ön yüzde ilk 7 ilmeğim yine haroşa, bir ilmek selanik, için ters ördüm. Daha sonrasında son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Daha sonra arka yüzde kesim çalışmalarımıza başlayacağız. Son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüp tamamladım. Bir ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi haroşa. Tekrar arka yüze geldik. Arka yüzde ilmeklerimi ilk ikisini haroşa, daha sonra bir ilmeğin dibine batarak selanik. İlk kesim çalışmamız için 2 ilmeğimin ortasından şişimizi geçirerek ilk kesim çalışmamı yapıyorum. Geri dönüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra ters ilmek örüyorum ve 2 ilmek haroşa. Tekrar arka yüze geliyorum. İlk 2 ilmek haroşa, ilmeğin dibine batıyorum. Daha sonra 2 ilmeğimizi içinden geçirerek ikinci kesim çalışmamı da yapıyorum. Şöyle tam. Tekrar ön yüze geliyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmek, 2 ilmek haroşa. Tekrar arka yüze geliyorum. İlk 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Bir ilmeğin içinden geçiyorum. Dibine batıp selanikimizi, daha sonra 2 ilmeğin içinden geçerek kesimimi yapıyorum. Böylelikle 3. kesimimizi de yapmış olduk. Tekrar dönüyorum. Bir ilmeği ters örüyorum ve 2 ilmek örüyorum. Tekrar arka yüze geliyorum. Arka yüzde 2 ilmeğimi haroşa olarak örüp ilmeğin dibine batıp selanikimizi yapıyoruz ve 4. kesim çalışmamızı da yapıp döne döne kesim çalışmalarımızı bitirmiş oluyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz. 4 adet ilmeğimizi bu şekilde kesim çalışması yaptık. Aynı diğer parçada olduğu gibi. Toplamda 7 kez kesim çalışması yapacağız. Şöyle ilmeklerimizi bir sıra sonuna kadar örüp hattımızın nasıl oluştuğunu görelim. Sıramı tamamladım. Arka yüze geldim. Gördüğünüz gibi burada hattımız ortaya çıkmış oldu. Toplamda kesim çalışmalarımızı 7'ye tamamlamamız gerekli.
Onun için ilmeklerimizi yine ön yüzde yönüne göre örerek ilerliyoruz. 7 ilmeğimi haroşa ördüm. 2, 4, 6, 7. Bir ilmek ters. Diğer ilmeklerimi de haroşa olarak örüyorum. Son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa ilmek olarak örüyoruz. Üç ilmeğimiz kaldı. Ters örüyoruz. 2 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Daha sonra arka yüze geliyoruz. Arka yüzde ilk 2 ilmeğimi haroşa, bir ilmeğimin dibine batıp Selanik, yine 2 ilmeğimin içinden şişimizi geçirerek bir kesim çalışması yapıyoruz. Ve yine ilmeklerimizi yönüne doğru örerek ilerliyoruz. İlmeklerimizi haroşa olarak ördük. Burada da bir tane Selanik çalışmamızı yapalım. Son 7 ilmeğimi haroşa olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Daha sonra ön yüze geliyoruz. Ön yüzde yine ilk 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Bir ilmek ters. Daha sonra ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 5. kesim çalışmamızı yapmış olduk. Şimdi 6. kesim çalışmasını yapmak için ön sıradan ilmeklerimizi örüp arka tarafta kesim çalışmamızı yapacağız. Son 3 ilmeğimiz kaldı. Bir ilmek ters. 2 ilmeğimiz haroşa. Geldik arka yüze. Arka yüzde ilk 2 ilmeğim haroşa. Bir ilmeğim Selanik. Selanik ilmeğin yanındaki 2 ilmeğimizi içinden geçirerek bir kesim çalışması yapıyorum. Daha sonra ilmeklerimi haroşa olarak son 8 ilmek kalana kadar yine örüyorum. Selanik hattımı orada da yapıyoruz. Selanik için dibine batıp son 7 ilmek haroşamızla sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar ön yüze geliyoruz. 6. kesim çalışmamızı da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi 7. kesim çalışmamız için yine aynı şekilde örüyoruz. Bu kesim çalışmalarını detaylı göstermek istedim. Karışmasın diye. Yine son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz.
Bir ilmek ters ve 2 ilmek haroşa. Tekrar arka yüze geliyoruz. Arka yüzde 2 ilmek haroşa, 1 ilmek selanik ve 2 ilmeğin arasından şişimizi geçirerek son kesim çalışmamızı kol altında yapmış oluyoruz. Böylelikle 7 kez kesim çalışmamızı yapmış olduk. Artık kol altında herhangi bir kesim çalışması yapmayacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Haroşa ilmeklerimizi haroşa, selanemizi dibine batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp kesim çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Kol altı için gördüğünüz gibi kesim çalışmalarımızı bitirdim. Şimdi ilmeklerimi yönüne doğru herhangi bir kesim çalışması yapmadan yaka kesimindeki ilmeklerimizi kesmeden önce bir sıra önden bir sıra arkadan örüp tekrar örgümüzün ön yüzüne geliyoruz. Daha sonrasında yaka kesimi için ilmeklerimizi keseceğiz. Aynı diğer tarafta olduğu gibi ters örüyorum. 2 tane haroşa. Dediğim gibi diğer tarafta olduğu gibi burada da şurayı 2 haroşa 1 selanik çizgisine indireceğiz. Onun için ön yüzden kesim çalışmamızı bu parçada yapacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi selanik ilmeğim dahil herhangi bir kesim çalışması yapmadan örüyorum. Ve ön yüze geldiğimde burada ilmeklerimizi keseceğiz. Şöyle ilk 2 ilmeğimi şöyle ara kısımdan kesiyorum. 1 tekrar geçiriyorum. Çok fazla sıkmadan 2 3 4 5. Şimdi burada gördüğünüz gibi 2 haroşa ilmeğimiz kaldı. Devam ediyoruz örmeye. Bir ilmek ters ve ilmeklerimizi yönlerine göre örüp tekrar örgümüzün ön yüzünde aynı yere geliyoruz. Şimdi yaka kesiminde kesim çalışmalarımızı yapacağız. Şunu örelim, yine aynı yere geleyim. Tekrar ön yüze geldim. Ön yüzde şimdi 2 ilmek haroşa ve 1 ilmek selanik örüyoruz artık. Ve bu şekilde haroşa ilmeklerimizi örüyoruz. Yaka kesimi için ilmeklerimizi ters taraftan keseceğiz.
Yani ön taraftan da kesilebilir ama ters taraftan kesmeyi daha çok tercih ediyorum. Daha düzgün olması için. Bir ilmek ters, 2 ilmek haroşa. Arka yüze geliyorum. Arka yüzde 2 ilmek haroşa, 1 ilmek selanik ve ilmeklerimi haroşa devam ediyorum. Şimdi burada 2, 4, 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ördüm. Ve 2 ilmeğimi birden alıp kesiyorum. 1 ilmek selanik örüyorum. Ve 2 ilmek haroşamı örüyorum. Tekrar ön yüze geliyorum. İlk 2 ilmeğimi haroşa, 1 ilmek ters, ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi yönlerine göre örüyoruz. Ters, 2 ilmek haroşa. Tekrar arka yüze geldim. İki ilmek haroşa, 1 ilmek selanik. Artık kol altında kesim yapmıyoruz. Yaka kısmındaki kesimlerimizi ilerletiyoruz. İkinci kesimimi de göstereyim. Daha sonrasında diğer parçada olduğu gibi aynı şeyleri yapacağımız için oradan size göstereyim. Son 5 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeğin içinden şişimizi geçirip selanikimizi örüp 2 ilmek haroşamızı örüyoruz. Kesim çalışmalarımızı yaka kısmında bu şekilde ilerletiyoruz. Şimdi diğer parçamı hemen alayım. Diğer parçamızda ne yapmıştık yaka kısmında? Yine böyle ilerletmiştik. Sonrasında 17 ilmek kalana kadar yaka kısmındaki kesimlerimizi yaptık. Sonrasında ben bir işaret koydum buraya. Sonrasında hiçbir kesim yapmadan selanik hatlarımızı yürüterek 2, 4, 6, 8, 10, 12 diş haroşa sırası örüp şişimizde ilmeklerimizi bekletiyoruz. Ya da bir ilmek ayracına koyup şişimi bekletiyoruz. 17 ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Daha sonrasında ön için ilmeklerimizi atıp geliyoruz. Örgümüzün arka tarafı için şişimize toplamda 74 ilmek attım. Bir diş haroşa sırası ördüm. Şimdi öndeki ilmeklerimiz 41 toplamda 82 idi. Ön iki parçanın toplamından 8 ilmek az yapıyoruz. Yani eğer 41 değil de ilmeklerinizi 39 ya da 43 şeklinde yapıyorsanız iki ön parçanın toplamından 8 ilmek eksikte arkasını başlayabilirsiniz. Şimdi 74 ilmeğimi bir diş haroşa sırası ördüm. Şimdi ilk 26 ilmeğimi yine arkada da aynı şekilde bir yuvarlak bir hat yapacağımız için ilk 26 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sayalım hemen yaptıklarımızı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 oldu.
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. 26 ilmeğimizi ördük. Bu bizim sağ tarafımız. Şimdi orta tarafta 22 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 ilmeğimizi ördük. Şimdi bu tarafta da aynı şekilde 26 ilmek kalmış olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 22 ilmeğimizi ördükten sonra geri dönüyoruz. İpimizi diğer tarafa atıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum biraz sıkıca. 22 ilmek örüyorum yine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ilmeğimi ördüm. Yine bu tarafta da 26 ilmek kalacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Geri dönüyorum tekrar. 22 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ilmeğimi ördüm. Sonrasında sol taraftan 2 ilmeğimizi orta bölüme katıyoruz. 22 ilmeğimiz 24 ilmek oldu. Çeviriyoruz. İpimizi diğer tarafa alıyoruz. İlmeklerimi örüyorum. İpimi diğer tarafa alıp tekrar diğer taraftan da 2 ilmek orta bölüme katacağız. İlmeklerimi örüyorum. Şurada bir ayrıklık olan yere geldik. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ilmeğimiz oldu. 2 ilmeği de ortaya alınca 26 ilmeğimiz ortada olacak. Tekrar ön yüzü çeviriyoruz. Ön yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 26 ilmeğimi örüyorum. Ve tekrar sol taraftan ortaya katarak 2 ilmek daha arttırmış oluyoruz. Ve 28 ilmeğimiz olmuş oluyor. İlmeklerimizi ördük. Burada bir ayrıklık oluşuyor. Saymadan da yapabilmeniz için gördüğünüz gibi şurada bir hemen göze çarpan bir ayrıklık oluşuyor.
2 ilmek kenardan ortaya katıyoruz ve dönüyoruz. İlmeklerimizi, bir ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 ilmek ortaya alıyoruz. 30. Tekrar dönüyoruz. Bir ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 30 ilmeğimizi örüyoruz. Otuz ilmeğimi ördüm. 2 ilmek daha ortaya aldım. 32 ilmek oldu. Arka tarafa geçiyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve 30 ilmeğimi örüp 32 ilmek, 34 ilmek o şekilde ortadaki bölümümüzü arttırmış oluyoruz. Bu şekilde her iki kenardan ikişer ilmek ala ala ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Ortadaki 22 ilmeğimize kenardaki 26 ilmeklerimizi ikişer ikişer alarak kattık. Şimdi burada en son yine 2 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeğimizi de alıp sıramızı tamamlıyoruz. Daha sonra yine ilmeklerimizi buradan başlıyoruz ve örüyoruz. Artık haroşa şeklinde bütün ilmeklerimizi 74 ilmeğimizi öreceğiz. Arka tarafta da yine yuvarlak bir hattımızı oluşturduk. Bundan sonra ilmeklerimizi haroşa olarak sadece öreceğiz. Yine ipin olduğu bölümden saydığımızda 32 diş haroşa sıramız olacak. Kol altına kadar herhangi bir selanik örgü yapmayacağız. Kol altında her iki tarafta selanik örgümüzü ve kesimlerimizi yapacağız. 32 dişimizi örelim. 32 diş haroşa sıramızı ve gelelim. Arka kısmı için kol altına kadar 32 diş haroşa sıramızı ördüm. Şimdi her iki kol altında da selanik örgü yapacağız. İlk 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Daha sonra bir ters ilmek örüyorum. Sonra ilmeklerimi son 3 ilmek kalana kadar haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ördüm. Daha sonrasında bir ilmeğimi ters ve 2 ilmek haroşa örüp sıramı tamamladım. Arka yüze geldim. Arka yüzde ilk 2 ilmeğimi haroşa, 3. ilmeğimi selanik, daha sonra diğer bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Son 3 ilmek kalana kadar. Bu şekilde her iki kolda da her iki kol tarafını selanik örgü olarak yapmış oluyorum.
Sıra sonundaki ters ilmeğimi de bu taraftan Selanik olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi kesim çalışmalarımız için ilk 2 ilmeğimi yine haroşa örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum ve 2 ilmeğimi birden kesiyorum ters olarak. Daha sonra döndürüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Selanik örüyorum ve 2 ilmek daha örüyorum. Daha sonra ön yüze tekrar geliyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Bir ilmek ters. 2 ilmeği birden ters olarak örüyorum. Tekrar döndürüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Selanik için dibine batıyorum. 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Tekrar ön yüze geliyorum. 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi birden kesiyorum ters olarak. 3. ilmeğimizi kesmiş olduk. Daha sonra yine arkayı çeviriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeğin dibine batıp Selanik yapıyoruz ve 2 ilmek haroşamızı örüyoruz. Şimdi 4. kesimimizi yapıyoruz. İlk 2 ilmek haroşa, yine bir ilmek ters ve 2 ilmeği birden kesiyoruz ve artık dönmeden ilmeklerimizi haroşa olarak örüp ilerletiyoruz. Dört ilmeğimizi kestik döne döne. Yine diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Sıra sonunda 3. ilmeğimi ters örüyorum. Yine Selanik ilmek için 2 ilmek haroşa örüp tamamlıyorum. Daha sonra arka yüze geliyorum. Arka yüzde ilk 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Daha sonra bir ilmeğimi Selanik için dibine batıyorum. Sonrasında ilk kesim çalışmamızı yapmak için arasından geçirerek kesiyoruz. Dönüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum ve 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. İlk kesimimizi yapmış olduk. İkinci kesim için ilk 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Selanik ilmeğin dibine batıyoruz. Daha sonra arasından geçirerek 2. ilmeğimi kesiyorum. Sonrasında bir ilmek örmeden alıyorum. Ters ilmek örüyorum ve 2 ilmek haroşamı örüyorum. Daha sonra tekrar kesim için arka tarafa geliyoruz. İlk 2 ilmeğim haroşa, Selanik için dibine batıyoruz. Ve 3. kesimimizi de yine ilmeğin arasından geçirerek yapıyoruz. Tekrar dönüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Selanik için ters örüyoruz. Ve daha sonra 2 ilmek haroşamı örüp tamamlıyorum. Tekrar 2 ilmek haroşayı örüyorum. Bir ilmek dibine batıyorum. 4. kez kesimimizi yapıyoruz. Artık dönmüyoruz. Sıra sonuna kadar örgümüzü haroşa olarak örüyoruz. Son 3 ilmek kala ilmeğimizin dibine batıp 2 ilmek haroşayla
sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde 4 kez döne döne kesim çalışmalarımızı tamamlamış oluyoruz. Dört kez kesim çalışması yaptıktan sonra ön yüze geldik. Şimdi ön yüzde ilk 2 ilmeğimiz haraşa, bir ilmeğimiz ters, daha sonra 2 ilmeği birden ters olarak kesiyorum. Sonrasında ilmeklerimi sıra sonuna kadar 3 ilmek kalana kadar haraşo olarak örüyorum. Bir tarafta düz yüzden, diğer tarafta ters taraftan olmak üzere kesim çalışmalarımızı yapacağız. Bu bizim 5. kesim çalışmamız. Bu kesim çalışmamızı birlikte örelim. Diğer ikisini de yapacağız. Yani toplamda 7 tane kesim çalışması yapmamız gerekiyor. Ön tarafta da aynı şekilde kesim çalışması yapmıştık. Son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ördüm. 1 ilmek ters ördüm ve 2 ilmek haroşa örüp sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzünde 2 ilmek haroşa, bir ilmeğin dibine batıyorum. Daha sonrasında ilmeğin arasından 2 ilmeğin arasından geçirerek ilmeklerimi kesiyorum. Yine son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. Daha sonra Selanik ilmeğimizi yapıp 2 ilmek haroşamı örüyorum. Bu şekilde kesim çalışmalarımı bir tarafta düz yüzünden, diğer tarafta ters yüzünden olmak üzere 7 kez keserek tamamlıyoruz. Her iki kol tarafımızdan hem sağdan hem soldan toplamda 14 ilmek kesip ilmeklerimizi 60 ilmeğe indirdik. Şimdi artık bundan sonra herhangi bir kesim işlemi yapmadan sadece her iki tarafta Selanik hatlarımızı yürüterek ilerletiyoruz. Ortada haroşa ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Yeleğimizin ön ve arka parçalarını aynı hizaya getirdim. Şu ilk Selanik kısmımızı yapmaya başladıktan sonraki haroşa çizgisinden başlıyoruz. Yukarı doğru toplamda 34 diş haroşa sırası her iki tarafta hem ön hem arka tarafları da aynı hizaya getiriyoruz. Şöyle düğmelerimi de ben taktım. Böyle metal düğmeler tercih ettim. Sizler istediğiniz düğmeyi takabilirsiniz. Şimdi arkada omuz kısımlarımızı birleştireceğiz. Ense kesimimizi yapacağız. Onun için şu ön parçalarımızı kaldıralım. Şöyle alayım kenara. Şimdi örgümüzün düz yüzüne geldik. 34 diş haroşa sıramızı koldaki Selanik hizamızdan itibaren yaptık. Şimdi ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyorum. Artık haroşa çizgimizi yapmaya, Selanik çizgimizi yapmaya gerek yok. 17 ilmek omuz için ilmeklerimi örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şimdi ortadaki kalan ilmeklerimizi keseceğiz. 2 ilmek daha örüyorum.
örerek kesme tekniğiyle ilmeğimizin üstünden geçirerek ilmeğimi kesiyorum. Tekrar. Bu şekilde örerek kesme tekniğiyle böyle çok sıkmayacak şekilde ilmeklerimizi 17 ilmek kalana kadar kesiyoruz. Böylelikle ense kesim işlemimizi de tamamlamış oluyoruz. Omuzlarda her iki tarafta 17 ilmek bırakacağız. Daha sonrasında omuzlarımızı tek tek birleştireceğiz. ...17 ilmek kalana kadar kesimimizi yaptık. Buradaki 17 ilmeğimizi de yine düz bir şekilde örüp tamamlıyoruz. Böylelikle her iki tarafta da 17 ilmek omuzlarımızda bırakmış olduk. Omuzlardaki kesimlerimizi yaptıktan sonra örgümüzün dış kısmını bu şekilde, arka parçamızın dış kısmını bu şekilde koyuyoruz. Daha sonra ilikli tarafımızın olduğu bölümünde şöyle iç kısmını bu şekilde, yani iki dış kısım birbirine bakacak şekilde örgümüzü üst üste şöyle şu şekilde koyuyoruz. Daha sonra çeviriyoruz. Şöyle. Şimdi kesim işlemimizi yapacağız. Karşılıklı olarak ilmeklerimizi keseceğiz. İlk ilmeğimi alıyorum. Diğer taraftaki ilmeğimi de alıp hem örüyorum hem kesmiş oluyorum. Tekrar bir ilmek alıyorum. Diğer taraftan ikinci ilmeğimi alıp örüyorum ve iki ilmeğimin üstünden geçiriyorum. Tekrar önden arkadan ilmeğimi alıp örüyorum. Üstünden geçiriyorum. 2 ilmeği örüyorum. Hem önden hem arkadan kesiyorum. Öndeki ilmeği alıyorum. Arkadaki ilmeği alıp örüyorum. Kesiyorum. Öndeki ilmeği alıp arkadaki ilmeği alıyorum. Kesiyorum. 17 ilmeğimizi bu şekilde ilmeklerimizi örerek karşılıklı olarak kesiyoruz. Bir tarafı birleştirdik. Gördüğünüz gibi herhangi bir dikiş izimiz yok. Şimdi yine diğer tarafımızdaki ilmeklerimizi de arka tarafımızın dış parçası üste gelecek şekilde, düğmeli tarafımızı da yine bu dış tarafı aynı birbirine karşılıklı bakacak şekilde koyuyoruz. Koyduk. Şimdi burada bir ip bağlamamız gerekli. İpimizi alıyoruz ve yine diğer tarafta olduğu gibi burada da karşılıklı olarak ilmeklerimizi örüp kesiyoruz. Şöyle. Bir önden bir arkadan ilmeklerimi aldım. Ördüm. Aldım. Ördüm. Ve kesiyorum.
Bu ipi sonrasında sıkılaştırıyoruz. Tekrar aldım. Karşılıklı olarak ördüm. Kestim. Karşılıklı olarak ördüm. Kestim. Bu şekilde bu taraftaki omuzumuzu da aynı diğer tarafta olduğu gibi 17 ilmeğimizi karşılıklı örerek kesiyoruz ve omuz birleştirmelerimizi bitiriyoruz. Bundan sonra yan dikişimi de göstereceğim. Sonrasında yeleğimizi bitirmiş olacağız. Ben bu omuz kısmını da tamamlayayım. Dikiş için geleyim. Örgümüzün omuz kısımlarını bu şekilde tamamladık. Şimdi yan dikişini hemen göstereyim ve yeleğimizi bitirelim. Şimdi burada bir ipliğimiz vardı. Uzunca bırakmıştık. Bırakmadıysanız da buradan en uçtaki haroşadan şöyle ipimizi takıyoruz. Daha sonra yine burada da haroşadan karşılıklı olarak geçiriyoruz ve sabitlemiş oluyoruz. Yine aynı yerden bir kere daha geçirip bir sabitleme yapalım. Sonrasında sıradaki haroşa şöyle yapalım. Çizgisine şöyle karşılıklı olarak dikiyoruz. Tekrar diğer haroşamızı da alıyoruz. Dikiyoruz. Şöyle. Tekrar alıyoruz. Dikiyoruz. Tekrar alıyoruz. Dikiyoruz. Tekrar alıyoruz. Dikiyoruz. Şu şekilde şöyle göstereyim. Bir buradaki haroşa yerinden, bir buradaki yerden karşılıklı olarak dikişimizi şu kol altındaki selanemizin başlangıç kısmı kadar yapıp her iki tarafımızda tamamlıyoruz. Bu şekilde yeleğimizi bitirmiş oluyoruz. Ben şimdi iplerimi temizleyeyim, dikişimi yapayım. Düğmelerimi takmıştım zaten. Tamamlayıp en son size yeleğimizin nasıl göründüğünü göstereyim. Yeleğimizin dikişini de tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde bitirdim. Gayet şık ve güzel bir yeleğimiz oldu. Siz de erkek bebekleriniz için istediğiniz renklerde örebilirsiniz. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda başka güzelliklerle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.